Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Hem görseliyle hem lezzetiyle sizleri mest edecek perde tatlısı tarifi paylaşacağım. Bu tatlıyı isterseniz iftar için hazırlayın, isterseniz bayram için yapın. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlayacağız. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı suyu ekliyorum. İçerisine çeyrek limonu sıkarak kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine koyuyorum. Kaynayıncaya kadar şerbetimiz yüksek ateşte duracak. Arada bir de şerbetimizi mutlaka karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı, ocağımızı kısık ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca şerbetimizi kısık ateşte pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda şerbeti alıp soğuması için kenara koyuyoruz. Arasını yağlamak için 100 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu iki karışımı güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 12 adet baklavalık yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, kalan yufkaları bezin içerisine sararak kenara koyuyorum. Bu şekilde yapmazsanız yufkalarınız da hemen kuruma olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tek yaprak olan baklavalık yufkayı tezgahın üzerine koyuyorum. Üzerini çok hafif tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Daha sonra uç kısmını ortaya doğru katlayarak tekrar açarak her tarafının yağlanmasını sağlıyorum. İsterseniz bu şekilde yağlayabilirsiniz, isterseniz fırça yardımıyla da her tarafını yağlayabilirsiniz. Hangi aşama sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Yufkanın üzerine biraz irmik serpiştiriyorum. Yufkaların arasına serpiştirmek için 1 su bardağı irmik kullandım. Uç kısmından başlayarak katlayarak hafif hafif pire şeklini veriyorum. Tamamen uç kısma kadar bu şekli yaparak bitiriyorum. Tatlıyı pişireceğim borcamın içerisine baklavalık yufkayı koyuyorum. Yufkayı koyduktan sonra su bardağı koyarak açılmasını engelliyorum. Böylelikle yufkanın pileleri bozulmayacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkayı yağladıktan sonra ben üzerine irmik serpiştirdim. Sizler isterseniz çok ince kıyılmış ceviz ya da Hindistan cevizi de serpiştirebilirsiniz. O şekilde de lezzeti gerçekten güzel oluyor. Yufkanın üzerine biraz irmik serpiştirdikten sonra uç kısmından başlayarak diğer uca kadar pile haline getiriyorum. Daha sonra borcamın içerisine yerleştiriyorum. Bu baklavayı yapmak gerçekten çok kolay. Lezzetine de doyamayacaksınız.
12 adet baklavalık yufkayı bu şekilde yaparak borcamın içerisine koydum. Kalan yağın hepsini baklavalık yufkaların üzerine döküyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Bu baklavayı 2 seferde pişireceğiz. İlk önce ön pişirme olarak 20 dakika pişiriyoruz. Baklavalık yufkalarımız pişerken biz de içerisine koyacağımız sosunu hazırlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı toz şeker, 2 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine boşaltıyorum. Daha sonra mikser yardımıyla yumurtayı ve şekeri güzelce köpürtene kadar çırpıyorum. 3 dakika boyunca çırptım. 3 dakikanın sonunda içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Sosu için 2 yemek kaşığı irmik kullandım. İrmiği de çırpma kabının içerisine koyuyorum. 1 adet limonun kabuğunu rendenin ince tarafıyla güzelce rendeliyorum. Sosun içerisine koymuş olduğumuz limon kabuklarının aroması gerçekten çok güzel oluyor. Bütün bu karışımların hepsini güzelce mikser yardımıyla çırpıyorum. ...20 dakika boyunca pişirmiş olduğumuz baklavalık yufkaları fırından çıkartıyoruz. Hala çok sıcakken hazırlamış olduğum sosu üzerine döküyorum. Bu aşamada baklavalık yufkaların soğumasını beklemeyin. Fırınımızı da kapatmıyoruz. Fırınımız hala çalışıyorken sosun hepsini baklavalık yufkaların üzerine döküyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Baklavalarımız güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Benim fırınımda 15 dakikanın sonunda güzelce kızardı. Sizler de kendi fırınınıza göre kontrollü olarak pişirin. İkinci pişirmede baklavayı alt kısma yerleştiriyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz sos daha güzel pişecek. Fırınımızın bir alt gözünde 15 dakika daha pişirdik. Çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. 10 dakika boyunca bu şekilde bekleyin. Bu arada kenarlarına taşmış olan sosu da temizliyorum. Baklavalarımızın ilk sıcağı çıktı. Buz gibi şerbetimizin hepsini baklavanın üzerine döküyorum. Şerbetledikten sonra sadece 2 saat bekleyerek tatlınızı servis edebilirsiniz. Uzun saatler beklemeden servisi hemen hazırlayabilirsiniz. 2 saatin sonunda bıçakla keserek servis için hazırlıyorum. Kare şeklinde kesmiş olduğum baklavaların üzerine toz fıstıkla süslüyorum. Sizlere bu leziz ve güzel tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisine koymuş olduğumuz limonlu sos sayesinde gerçekten çok lezzetli oldu. Pileli yaptığımız için katları da çok belirgin ve çok güzel. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu tatlıyı isterseniz iftar saatiniz için, isterseniz bayram için hazırlayın. Bayram için baklava yapmadıysanız çok kolay bir şekilde yapıp servis edebilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu baklavanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.